8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Doktor Cevanşir Asado. Cevanşir Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Biz bugün dişlerle ilgili konuşacağız hocam sizlerle. Diş eksikliklerinde uygulanan tedavi nedirle başlayalım. Sonra zaten implantlar falan gelecek sanırım. Konumuz derin. Seyircilerimiz sesi şimdiden açsınlar. Diş eksikliklerinde konvansiyonel yöntemlerde eskiden uygulanan tedavi köprü tedavisiydi. Lakin şu an daha çok dünyanın da eğimlendiği bir konu şu. Eksikliklerde diğer yan komşu dişlere, boşluğun olduğu yerdeki komşu dişlere bir zarar vermeden nasıl bir tedavi uygularız? Konu bu şekilde evrilirken implant tedavisinin önemi artmaktadır tabii ki. İmplant uygulamayla herhangi bir boşluktaki yan dişlere, çevre dişlere bir zarar vermeden implant uygulanarak boşlukların tedavisi, eksik dişlerin tedavisi yapılmaktadır. Peki implant uygulaması nedir? İmplant her durumda uygulanabilir mi? Boşluklarda çekilmiş bir dişin yerine rehabilite etmek ve hastanın hem fonksiyonunu hem de diş eksikliğini tamamlamak için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Burada hastanın her durumda uygulanmasından kastımız, eğer hastanın bir sistemik hastalığı yoksa, örneğin geçirilmiş herhangi bir sistemik hastalıklardan dolayı kontraindikasyon yoksa güvenle uygulanan bir yöntemdir. Eğer hastada kontraindikasyon bulunmadığı halde, kemikte de herhangi bir sıkıntı bulunmuyorsa, kemiği uygulayacağımız implantı kabul edecek düzeyde yeterli kemiği varsa hastanın güvenle uygulanır ve herhangi bir kontraindikasyon teşkil etmemektedir. Peki aynı anda işlem yapılabilir mi? Yani dişi çektiniz, üzerine implant uygulaması yapılabilir mi? Diş çekildikten sonra eğer mevcut diş çekim boşluğunda herhangi bir enflamasyona, iltihaba bağlı herhangi bir yıkım yoksa kemikte, güvenli bir şekilde implant aynı anda uygulanabilir. Bunun literatür araştırmasında da aynı anda uygulamayla bekleyip oradaki iyileşmeyi sağladıktan sonra uygulama arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu yüzden çekilip ve aynı anda implant uygulamasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır açıkçası. Peki graft uygulaması nedir? Kimlere yapılır? Neden yapılır? Graft uygulaması şu şekilde: hastanın diş çekimi uzun zaman önce yapılmış veya diş çekildiğinde oradaki kemiğe herhangi bir zarar verilmişse bu hastanın yeteri miktarda kemiği bulunmadığı için buraya implant uygulamamız imkansız hale geliyor neredeyse. Biz bu durumlarda ne yapabiliriz? Graft dediğimiz sentetik ve otojen graft olarak bizim ayırdığımız iki graft türü var. Bunları uygulayarak hastanın daha önce mevcut olan kemik yapısını mümkün olduğu kadar yerine getirerek buraya kemik eklediğimiz için implant uygulayabilir hale getiriyoruz. Bu durumda kemik graftlerinin uygulamamızın bir farklı yöntemleri var tabii ki, ama kemik graftlerini uyguladığımızda diş çekim soketinde eksiklik olduğunda o bölgeye rehabilite edebiliriz veya hastanın üst çenede diyelim biz sinüslerinde bir sarkma olduğumuz dediğimiz bir süreç var. Bu süreç hastanın kemiklerinde yavaş yavaş bir erimeye bağlı olarak gelişen bir süreç. Yaşlı ilerledikçe bu görülen bir durum. Burada sinüs liftle veya çekim soketlerini graftlemeyle yeteri miktarda kemik elde ederek implant uygulamasını gerçekleştirebiliyoruz. Peki bu kemikleri vücudundan mı alıyorsun yoksa kemik tozu tarzında ya da başka bir yerden mi elde ediyorsunuz? Kemik graftlerini yaptığımızda hem sentetik hem de otojen graftler dediğimiz hastanın kendinden aldığımız graftlerle yapabiliyoruz. Hastanın kendinden aldığımız graftlerde de iki saha kullanıyoruz. Ekstraoral dediğimiz ağız dışı ve intraoral dediğimiz ağız dışı sahalardan. Bu defektin büyüklüğüne bağlı olarak değişen bir durum. Eğer bir lokal küçük bir alanı graftleyeceksek ağız içerisinden aldığımız bir parça kemiği transfer ederek burada rehabilitasyon tamamlayabiliriz. Eğer hastanın uzun zaman önce bir diş çekimleri yapıldıysa, hasta total protez kullandıysa, kemikleri daha çok rezorbe olduysa buraya artık ağız içerisinden aldığımız kemik yeterli rehabilitasyon sağlamayacaktır. Bu zaman biz daha çok ağız dışı graftlerden faydalanmaktayız. Örneğin kalça grafti dediğimiz ilyak kemiğinden aldığımız bir parça kemiği transfer ediyoruz. 4 aylık bir iyileşme sürecini tamamladıktan sonra implantları güvenle uyguluyoruz. Sentetik ve doğal graft dediniz hocam biraz önce. Bunların arasındaki fark nedir peki? Sentetik ve doğal graftlerin asıl amacı şu: sentetik graft koyduğumuzda hastaya ne kadar bir biyouyumlu olsa da yabancı bir cisim transfer etmiş oluyoruz. Bu durumda oraya eklediğimiz kemik partiküllerinin kanlandıktan sonra burada diğer kemiklerle mevcut yapıyla kaynayarak bir blok haline gelmesini bekliyoruz. Otojen graftlerde dediğimizde ise hastanın kendi kemiği, onun içerisindeki hücrelerin de kendine ait olduğu için nasıl diş çekim soketinde dediğimiz boşluğunda olan kemik kendi kendini onarıyorsa aynı mantıkla transfer ettiğimiz kemik de biyo uyumlu ve hastanın kendi kemiği olduğu için kaynama süreci çok daha hızlı ve çok daha başarılı oluyor.
Sentetik kemik uygulamalarımızda 6-8 ay kadar bir bekleme süreci varken otojen yani kendinden transfer ettiğimiz kemiklerde 4 aylık bir süreçte güvenli implant uygulaması yapılabiliyor. Çalışmaya hemen geri dönebiliyor mu peki? Hani kısalaştı süreç ama siz işlem yaptıktan sonra sonuçta ondan bir şey alıyorsunuz ya Evet. hocam. Daha sonrasındaki sosyal hayatına ve çalışma hayatına ne zaman dönebiliyor? Şimdi bu hastada uyguladığımız greft tipine bağlı olarak, mesela ağız içerisinden bir greft aldıysanız bu hastanın normal bir gömük ilmi yaş dişini çektirdiği gibi bir haftalık bir süreçten sonra rahat bir şekilde hayatına devam ettirebiliyor. Ama kalça grefti transfer ettiğimiz hastalara yani biz genellikle 2 gün müşahede altında tutuyoruz, daha sonra taburcu ediyoruz. Hastalarda ilk bir hafta yürürken, merdiven çıkarken özellikle dikkatli olmasını istediğimiz için 2 haftalık istirahat sürecini biz uygun görüyoruz. Peki bu greft uygulamalarında ister istemez tabii ki ağız içinde çalışılıyor ve kişi yemek yiyor ya da ağzın zaten belli bir florası vardır ki grefte enfeksiyondan çok inanılmaz derecede etkilenir ve tutmayabilir ya da ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Bunu nasıl engelliyorsunuz? Nasıl buradaki rehabilitasyon ya da hasta takibiniz nasıl? Bizim öncelikle ameliyat sahasını steril tutmamız en önemli husus bizim için bu. Ağız içerisinde ameliyat öncesinde dezenfeksiyonun yapılması, ameliyat sahasının steril bir hale getirilmesi ve öyle çalışılması gerekmektedir. Biz hastaya kemik transferini yaptıktan sonra en önemli husus bizim için mevcut yara sahasının alıcı ve verici sahanın primer olarak doğru bir şekilde kapatılmasıdır. Kapatıldıktan sonra doğru medikasyon ve hastanın özellikle ağız bakımına dikkat edilmesi bundan sonraki süreçte bizden çok hastaya bağlı olan bir süreç. Eğer hasta dişlerini fırçalarsa, yara sahasına doğru bakarsa, bizim reçete ettiğimiz ilaçları ve gargaraları kullanırsa %90 ihtimalde herhangi bir sorunla karşılaştırılmamaktadır. Lakin bazı durumlarda verici sahadan kaynaklanan değil de alıcı sahadan kaynaklanan sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Örneğin yeteri kadar kemik greftleri alınırken soğutulmamadığı zaman aldığımız kemikler beslenmeme gibi bir durumlar karşılaşılabiliyor. Bu durumda hastanın transfer ettiğimiz kemik nekroz dediğimiz yani iltihaplanması ve tekrardan oradan çıkarılması gereken durumlar olabiliyor tabii ki. Peki şunu sormak istiyorum bir de. Nihayetinde bunu aslında total protez kullanan kişilere yapıyorsunuz kemik greftlerini ve ister istemez bunların zaten kemikleri küçülmekle beraber yumuşak dokuları da küçülüyor. Siz bu kişilere kemik greftini koyduğunuzda aslında çenenin boyunu biraz kaldırmaya çalışıyorsunuz ki peki o yumuşak doku bunu nasıl kapatıyor? Evet, çok güzel. Burada 2 yöntem tercih ediliyor. Eğer hastanın aşırı bir rezorpsiyonu varsa ve yumuşak doku ekleyeceğimiz bir kemik greftini alacak kapasite değilse, öncelikle hastaya yumuşak dokuyu kalınlaştıracak ve yumuşak doku hacmini arttıracak bir ameliyat yapılması gerekmektedir. Lakin diyelim hastanın alıcı sahasında yani greft yapacağımız alanda yumuşak doku desteği var, kemiği zayıf. Böyle oluyor mesela hastayı inceliyorsunuz, yapı çok güzel ama tomografiye bir bakıyorsunuz kemik yapısı değil de yumuşak doku kalınlığı çok yüksek miktarda çıkıyor. Bu zaman flap esnetme teknikleri kullanarak diyelim ki eklediğimiz zaman bizim orada bir 5 mm'lik açıklığımız olacak. Periost hizasına atacağımız bir çizikle ve esnetme tekniklerini kullanarak o sahayı güzel bir şekilde kapatıyoruz. Özellikle dediğiniz total protez hastalarında bunu yaptıktan sonra hastanın beslenme gibi bir sorunu oluyor mu? Oluyor. Bunun önüne geçmek için yapmamız gereken de bir yöntemimiz var. Hiperbarik oksijen tedavisi kullanarak hastanın beslenme düzenini üst sınıra çıkartıyoruz. 2 haftalık bir oksijen tedavisiyle hastalar gayet başarılı bir şekilde bu ameliyattan sonuç alabiliyorlar. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Kemik grefti getirdiğinizde bu getirdiğiniz kemiğin hani dış sınırındaki korteksi mi yapıyorsunuz yoksa spongiyoz dokuyu mu o kısma Augmente etmek için. Evet, augmente etmek için. Biz genel olarak kalça greftinden aldığımızda hem kortikal hem spongiyozu kullanıyoruz. Çünkü biliyorsunuz spongiyoz yapı rezorbe olmaya çok yatkındır. Evet. Bizim orada eklediğimiz greftin ilk direncini alan kısım kortikal kısımdır. O yüzden kortikal ve spongiyozu aynı anda uygulamayı tercih ediyoruz. Ve aldığımız parçaları puzzle şeklinde parçalara ayırarak grefte, çünkü o kalçadan aldığımız kemik bir kortikaldir. Parçalara ayırarak blok şeklinde uygulayarak vidalarla onu zaten çeneye tutturuyoruz. Ve bu şekilde hem kortikal hem spongiyoz kemik yapısı elde ettiğimiz için ilerleyen protez sürecinden sonraki süreçte de hastanın rezorpsiyonunun önüne geçmiş oluyoruz. Peki ne kadarlık bir yükselme sağlayabiliyorsunuz? Genellik olarak biz bu yükseltiyi sağlamamız istediğimiz noktalarda total alanda değil de parsel alanlarda uyguladığımızda yükselti sağlıyoruz. Çünkü belli bir sınıra kadar rezorbe olmuş kemikte fizyolojik sınırları çok fazla zorlayamıyoruz. Ama horizontal genişliği arttırarak
biz bunu greflemeyi gerçekleştirebiliyoruz. Diyelim üst çenede hastanın bir dişsizliği var. Biz ona horizontal genişlikte bir sıkıntı yaşadığımız zaman çok güvenli bir şekilde uygulayabiliyoruz. Ama vertikal yüksekliğimiz yetersiz olduğunda hem palatinal hem de dış taraftaki bukal dokuyu bu kadar esnetemeyeceğimiz için sinüslerin içerisine greft ekleyerek o vertikal yüksekliği bunun sayesinde kazanıyoruz aslında. Peki sinirleri nasıl koruyorsunuz? Çünkü zaten bu kişilerde ciddi anlamda bir çene kemiğinde kısalma söz konusu olduğu için implantı yerleştirmeniz için belli bir alan oluşturmak gerekir. Özellikle alt çene kemiğinden bahsetmek istiyorum. Kesinlikle. Burada nasıl bir tedavi çözümü buluyorsunuz? Eğer bizim bu konseptlerde bu tür vakalarda çok farklı konseptler var. All-on-4, All-on-5 uygulamalarıyla mental sinirlerin ara kısmında kalan sinirden bağımsız alanları kullanıyoruz. Lakin posteriore uygulayacağımız zaman bizim yeteri kadar horizontal kemiğimiz var. Lakin vertikal kemiğimiz bir nebze diğerine göre daha az olduğu zaman sinir lateralizasyon dediğimiz bir yöntemi kullanıyoruz. Bu zaman sinirin trasesini izleyen kemikte bir pencere oluşturarak siniri oradan dış kısma alarak implant uyguladıktan sonra siniri yerine repoze ediyoruz. Bu zaman implant uygulamasında herhangi bir sıkıntı yaşamadan gerçekleştirebiliyoruz. Bunun da tabii beraberinde getirdiği bazı komplikasyonlar oluyor ama burada sinirde geçici veya kalıcı uyuşukluk riski vardır. Bu da hastaya önceden anlatılarak hastanın buna onam verdiği takdirde uygulanan bir ameliyat. Peki son olarak kemik greftini yaparken alttaki kortekste bir kesip yapıyor musunuz yoksa direkt üzerine vidalayıp bırakıyor musunuz? Şöyle, eğer diyelim ki horizontal bir grefleme yapacağız. Burada kemikte kesinlikle bir delikler açıyoruz frezler vasıtasıyla. Sebebi şu, oradaki kanlanmayı arttırarak kemik içerisinden olan kanlanmayla greftin mevcut kemiğe tutunmasını arttırmak maksadıyla yapıyoruz bunu da. Evet efendim, verdiğiniz güzel bilgiler için çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı Doktor Cevanşir Asadov bizlerleydi. Bize vermiş olduğu güzel bilgiler için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Programımız son hızla kaldığı yerden devam ediyor.